Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsellikle ilgili bilgilendiren videolara devam ediyoruz efendim. Çok merak ettiğiniz bir konuyla karşınızdayım. Normal cinsel ilişki süresi ne olmalı? Aslında cinsellikle ilgili konular böyle çok açıkça konuşulmadığı için aslında bu tarz sorular merak yaratıyor. Şimdi bu konu üzerine birazcık konuşalım. Şu anda ekran başında bunu izleyen sen, hem kadın hem erkek için söylüyorum. Başkalarının cinselliğini, nasıl yaşadıklarını, kendilerinden senin farklı olup olmadığını merak ettiğini biliyorum. Onun için de bunu da soramadığını da biliyorum. Herkese 25 dakika, 1 saat atmak kolay. Peki dünya çalışmaları ne diyor? Şimdi onları konuşacağız. Siz bu soruların cevabını ararken ben size net olarak bu soruları madde madde açıklayacağım efendim. Şimdi bu söylediğim konu Google'da en çok aratılan konulardan da biri, en çok merak edilen konulardan da biri. Normal ilişki süresi ne kadar olmalı? Peki gelelim ülkemize. Türkiye'de ortalama cinsel ilişki süresi ne kadar biliyor musunuz? Aslında birçok ülkeyi kapsayan bir cinsel sağlık araştırmasının sonucunda cinsel ilişki süresi 33 saniye 44 dakika. Ne kadar büyük farklılıklar var. 33 saniye. Penisin vajinaya girmesinden boşalmasına kadar geçen süre bu efendim. Ortalama cinsel ilişki süresine bakıldığında Türkiye'de 5,4 dakika. Yani penisin vajinada kalma süresi ortalama 5,4. Bu söylediğim rakamlar tüm dünya genelindeki çiftleri baz alarak yapılan cinsel sağlık araştırması. Penisin vajinada kalma süresi tüm dünyada ortalama 5,4 efendim. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'deki çiftler için ortalama süre 3,7. Araştırmaya katılan çiftlere ve terapistlere göre cinsel ilişkide penisin vajinada kalma süresini 3 ile 7 dakika arasını yeterli kabul etmişler. 7 ile 13 dakika arasını arzu edilen seviye 10 dakika 30 dakikasında uzun olarak değerlendirmişler hem terapistler hem çiftler. Şimdi bu söylediğim rakamlar genel rakamlar olmakla beraber araştırmalarda farklı sonuçlar da elde edilmiş. Peki o zaman ideal ilişki için normal bir süre var mı? Böyle bir gerçek var mı? Ortaya konulamamış. Çünkü bu çiftlere göre değişen, cinsel tatmin ve doyuma göre de değişen bir kavram. Çiftler arasındaki normal bir süre olmadığı gerçeğini kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü cinsellikle ilgili ne kadar çift varsa o kadar da çeşitlilik var. Ondan dolayı da istatistikler birbirinden farklı. Asla bir standart değere ulaşmak için biz bunları yeterli kabul etmiyoruz. Cinsellik çok çeşitli faktörlerden etkilenen bir yapısı var. Bundan dolayı da bir standartlara, rakamlara sığdırılamayan çifte özel bir deneyim kabul etmek lazım. Cinsel tatmin ve doyum için belli bir süre olmamalı. Sonuç değil, süreç önemli olmalı. Yani cinsel ilişkinin süresi ne kadar uzun olursa cinsel tatminde o kadar çok olacak gibi bir inanış var. Aslında bu da çok doğru değil ve cinsel tatmin için biz penisin vajinaya girdiği an ile boşalmanın gerçekleştiği an arasındaki süreyi kabul etmememiz gerekiyor. Bu gerçeklik algısından çıkmamıza neden oluyor. Cinsellik tatminini sağlayan şey sadece penisin vajinaya içinde geçirdiği süre değil. Ne kadın için böyle ne de erkek için böyle. Cinsel tatmin aslında kadının ve erkeğin o ilk cinsel arzu çıkar ya, uyarılma, istek başlar. İşte ondan sonraki ön sevişme evresi, sonra uyarılma evresi, sonra plato evresi, sonra işte orgazmla doruğa çıktığı evre, ardından rahatlama, gevşeme. Yani bunların tamamını kapsayan bir süreç aslında. Biz cinsel doyuma ulaşmanın aşamalarından sadece penis, vajina birlikteliğindeki o cinsel ilişki bu aşamalardan sadece biri. Cinsel tatmin için ve zevk için aslında zaman sınırı olmamalı, zaman kısıtlaması olmamalı. Bu çiftin dinamiklerine göre değişir. Velhasıl yatak odasında zaman yoktur. Normal cinsel ilişkinin süresi ne kadar olmasına ilişkin benim size vereceğim en doğru cevap şu: her iki partnerin de zevk aldığı, cinsel doyuma ulaştığı, tatmin olduğu ve sofradan tok olarak, doymuş olarak kalktığı bir cinsel eylemdeki süre normal bir süredir. Bu çiftlerin arasında değişebilir. Hatta aynı çiftin İşte farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı koşullara göre de bu süresi değişebilir. Bazen çok hızlı bir doyuma hemen ulaşmak isterler. Bazen de her anın tadını çıkarmak, ana odaklanmak, zamanı unuttukları uzun bir süreye ihtiyaç duyarlar. İşte bu dediğim gibi çiftin koşuluna göre değişir,
aynı çiftin farklı mekanlarda olmasına göre değişir, kronik hastalığına göre değişir, evliliğin ilk dönemi, çift ilişkisinin ilk dönemine göre değişir. Her iki durumda da bu süreyi ölçmeye kısa da olsa, uzun da olsa tatmin yaşayan çiftler ihtiyaç duymazlar. Çünkü onlar için yatak odasında zamanın bir önemi yok, cinsel tatminin önemi var. Ruhsal, fiziksel, bedensel doyuma ulaştıkları an önemli ve her çift için bu süre birbirinden farklı. Hatta dediğim gibi bir çift için bile bu süre standartların dışında değişkenlik gösterebilir. Cinsellikle ilgili standartları, doğruları, yanlışları her çift kendisi belirler. Diyebilir miyiz bu noktada? Diyebiliriz. Peki tıbbi olarak, yani araştırmalar bize ne gösteriyor? Araştırmalarda ideal bir cinsel ilişki süresi ne olmalı diye araştırıldığında uzmanların farklı görüşleri var. Farklı araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmış. Aslında kafanızda karıştı biliyorum bu anlattıklarınızda ama şimdi yine de bazı ufak tefek standartlar olabilir mi? Olabilir. Bunları konuşmak istiyorum. Bazıları hızlı, bazıları uzun ön sevişme, bazıları yavaş, bazıları istikrarlı ilerlemeden hoşlanabilirler. Yapılan araştırmaya göre ortalama bir seks sadece 5.4 dakika sürüyor. Yatıp söylediğim dünya standartları. Burada penis vajina birlikteliğinden bahsediyorum ama kadının orgazma ulaşmak için ne kadar süre ihtiyacı var? Tabii ki 5.4 dakika bir kadının orgazma ulaşmak için ihtiyaç duyduğu süreyi tabii ki karşılamıyor. Şimdi Daily Star diye bir yayın organı var. Bunun bir haberi var. Burada bir araştırma yapmışlar. Erkeklerin çok kolay uyarıldığı, tabii bu fizyolojide hepimizin bildiği bir şey ama kadınların uyarılmasının 20 dakika sürdüğünü gösteriyor. Bu kadından kadına değişmekle beraber minimum 12 dakika, 30-45 dakikaya kadar da uzayabiliyor. Her çiftin zamanı farklı. Tam doğru zaman olmadığını söyleyebiliyoruz. Ancak bu noktada 5.4 dakika kadın için yeterli değil. Daha uzun bir zamana ihtiyacı var. Ondan dolayı da erkekler daha görsel, daha erotik, kadınlar daha duygusal, daha dokunsal canlılar. Ondan dolayı da kadın seksi ta sabahtan başlamalı diye konuşabiliriz. Her çift birbirinden farklı. Şimdi Journal of Sexual Medicine'da yayınlanan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada seks terapistlerine sormuşlar. Seksin süresi ne kadar sürmeli? Bununla ilgili düşüncelerini sormuşlar. Farklı uzmanlar farklı zamanlarda farklı yanıtlar vermişler. Ve işte bu yanıtları da yeterli, çok kısa, çok uzun ve istenen seviye olarak sınıflandırmaları istenmiş. Ekip 1-2 dakika süren seksi çok kısa olarak derecelendirmiş. 10-30 dakika süren seksi de çok uzun olarak değerlendirmişler. 3 ile 7 dakika arasını yeterli görmüşler. 7 ile 13 dakika arasını da arzu edilen olarak kategorize etmişler. Şimdi nihayetinde bu cinsel seksologlar, tüm uzmanlar ideal yakınlık süresinin çiftten çifte de değişebileceğini özellikle vurgulamışlar. Velhasılı penis vajina birlikteliğinde vajinal orgazma ulaşabilmek için kadının minimum 7 dakikanın üstünde bir süre ihtiyacı var. Buna göre bir planlama düşünülebilir. Seks terapistleri diyorlar ki bir çift olarak sizin için en iyi şeyin neyin işe yaradığını yine kendiniz keşfedebilirsiniz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yine başka bir çalışmaya geçeceğim hemen. Erkek sağlığı konusunda bir şirket araştırma yapmış. Erkeklerin beklentileriyle ilgili, ideal ilişki süreleriyle ilgili çarpıcı veriler bize sundular. İşte erkeklere sormuşlar. Cinsel ilişkilerinin yaklaşık 5.5 dakika sürdüğünü kayıtlara geçmişler. Dikkat ederseniz bir önceki çalışmada 5.4'tü. İdeal ilişki süresinin beklenilen, arzu edilen bunun 2 katı olması gerektiği sonucunu da çıkarmışlar. Yani anket sonucunda erkekler demişler ki 11 dakika olmasını tercih ederdim. Velhasıl bu çalışmanın sonuçlarına göre erkeklerde pornografik içerikler, pornografik film izlemeler bu ideal ilişki süresine olumsuz etkide. Yani hani daha önce söylüyorduk ya, porno varken boşanmaya neden olur mu? Evet, neden olur. Şimdi bu ankete katılan erkeklerin %33'ünün haftada bir kere cinsel içerikli film izlediklerini söylemişler ve pornografik içerikler yetersiz cinsel eğitim alan erkeklerle birleştiğinde de abartılı ve sağlıksız beklentileri ortaya çıkarabiliyor. Kişinin yataktaki performansıyla ilgili işte kaygı duymasına, yapabilir miyim, başarabilir miyim, işte partnerime karşı utanır mıyım gibi
birçok olumsuz düşüncelerle yatağa girmesine neden oluyor. Sevgili kadınlar ne düşünüyor peki? Sevgili kadınlar tabii ki erkekler gibi düşünmüyor. Erkeklerin, bu ankete katılan erkeklerin %59'u pornografik içeriklerin pozitif etkisi olduğunu düşünüyorlar. Ya da bizi hiç etkilemiyor canım, işte hani böyle bir sıkıntı yaratmıyor, ama kadınlar diyorlar ki bu pornografik içerik izleyen videoların erkeklerin performansını olumsuz etkilediğini biz gözlemleyebiliyoruz, yaşayabiliyoruz diyorlar. Velhasıl yine pornoyu konuşuyoruz. Porno erkek performansı üzerine olumsuz etkili. Bu tarz içerikler sağlıklı bir cinsel ilişkiyi de temsil etmiyor. Yani gerçek cinsellik bu değil. Çünkü ideal bir görüntü var orada. İdeal bir penis boyu var. İdeal bir fit görünüm var. Hatta saldırganlık dürtüleri var. Saldırganlık içeren eylemler var. Bunlar kişinin cinsel sağlığını, cinsel beklentilerini, cinsellikle ilgili gerçeklik algılarını bozabiliyor. Kişinin normal kavramı değişiyor. Cinsellik doğum öncesi hatta başlayıp ömür boyu devam eden, insanın değerlerine, inanışlarına, duygularına, düşüncelerine, kişiliklerine, sevdiklerine, davranışlarına, fiziksel görünüme, yaşadığı topluma, coğrafyaya, üremeye, cinsel zevk almayı da içeren çok geniş bir kavram ve temelde duyuya dayalı bir eylem. Sadece cinsel organları değil, bedeni, aklı, ruhu içeren bir kavramdır. Dünya Cinsel Sağlık Birliği, cinselliği her kişinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlar. Cinse göre, cinsel kimliğe göre, role göre, yönelime göre, erotizm, haz, yakınlık, üreme kavramlarının tamamını kapsadığını söyler. Dünya Sağlık Örgütü ise cinsellikle ilgili olarak fiziksel, emosyonel, mental ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlar. Cinsel yanıt 4 aşamalı bir olgu, uyarılma evresi, ilk evre, erotik duygu ve düşüncelerin belirdiği, erkeklerde ereksiyon, kadınlarda vazokonjesyonun, uyarılma bulgularının olduğu bir evre, bedensel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak uyarılarla ortaya çıkar. Diğer evre, Plato evresi, uyarılma evresinin devamında bir evredir. Bundan sonraki evremiz orgazm evresi. İşte orgazm evresi en yoğun haz evresi. Erkeklerde ejekülasyon, kadınlarda perine, vajina, böyle ritmik kasılmaların olduğu, tüm bedendeki gerimin en yüksek seviyeye çıktığı, bedendeki en yoğun haz evresi. Sonrasında da çözülme evresi. Bireyin cinsel aktiviteye başlamadan önceki evreye dönmesi, tam bir rahatlama hali, gevşeme hali. Evet, işte bu evrelere sadık kalmak gerekiyor. Bu evreler cinsel yanıt döngüsü, çiftin uyum içerisinde cinselliği yaşamasını sağlar. Cinsel ilişkinin süresi, çiftin doyumu, uyumu, mutluluğu esas önemli olan bunlardır. Çiftin cinselliği performans olarak değerlendirmemeleri gerekiyor. Doğal akışında yaşamaları gerekiyor. Birbirlerine beklediklerini, beklentilerini, hoşlandığı, hoşlanmadığı şeyleri açıkça ifade ederek söylemeleri gerekiyor. Ve sevgili kadınlar ve erkekler, cinselliği önemsiz görmeyin, gereksiz görmeyin, ayıp olarak değerlendirmeyin. Birbirinize duygusal, düşüncesel paylaşımla tamamladığınız ve doyum vericiliği sağladığınız bir eylem olarak görmeniz gerekiyor. İdeal ilişki süresi diye bir kavram var mıymış efendim bu videonun sonunda? Dünya standartları 5.4, Türkiye standartları 3.7, kadının ihtiyacı olan süre 7 dakika ve üstü. Bu manada baktığımız zaman hepimiz dünya standartlarının altındayız diyebilir miyiz? Diyebiliriz, ama bu pencereden bakmamak gerekiyor. Yani cinsel çok daha geniş bir kavram. Penisin vajinada kaldığı süreyle ölçülmemesi gereken bir kavram. Kadın ve erkek kendi orgazmının sorumluluğunu ele almalı. Erkek kadını orgazm etme zorlantısı içinde olmamalı. Kadın erkeği memnun edebiliyor muyum, beğeniyor mu zorlantısı içinde olmamalı. Tam bir duygusal paylaşımın, fiziksel paylaşımın, karşılıklı bedenlerin haz alıp haz verebildiği bir süreç olmalı efendim. Sonuca değil, sürece odaklanacağınız keyifli, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Sağlıkla kalın.